Saat 15 dakika süren gemi yolculuğumuzda Koron Limanı'na geldik. Koron Limanı'nı da şöyle göstereyim. Buradan otelimize yerleşeceğiz. Evlerin su boruları böyle kenardan betonun üstünden evlerine gönderiliyor. Koronun simgelerinden karşıki tepeye çıkacağız şimdi. Bakalım. Şimdiden yorulduk. Geçelim mi hepsini? Oh. Koron'daki ilk günümüzde Koron'un simgesi olan bu tepeye çıkmaya çalışıyoruz. 400 basamak çıktık yaklaşık. Poyraz hala yorulmadı. Tam gaz gidiyor. Artık yoruldu mu oğlum? Çok susadım. Oh, yorgunluk had safhada. Tatilimizin 3. durağı olan Koron Adası'na geldik. Arkamda görmüş olduğunuz limana El Nido'dan hızlı gemiyle yaklaşık işte 4 saat 15 dakikada geldi. Otelimize yerleştik, biraz dinlendik. Ondan sonra Koron'un simgesi olan bu yüksek tepeye çıktık. Burası Koron'u hem yukarıdan çok rahat görebiliyoruz hem de sabahleyin ilk turumuz olan karşı tarafta Kayangan Gölü'ne buradan görüntüsünü de alalım istedik. Siz de manzaranın tadını çıkarın istedim. Şöyle paylaşayım sizlerle görüntüyü. Karşı taraf liman. Şöyle büyütelim. Oraya yanaşıyor gemiler. Manina'dan da buraya ulaşım var. Manina'dan
Direkt Türkiye'den geldiğinizde eğer rotanızı bizim gibi Boracay, El Nido, Coron değil de Coron, El Nido, Boracay yapmak isterseniz hem burada havaalanı var, Busuanga havaalanı, hem de karşıda görmüş olduğunuz limana gemiyle yaklaşık bir 15-16 saatlik yolculukta buraya muhteşem manzaralar eşliğinde gelebiliyormuşsunuz. Biz deniz yolunu tercih etmedik. Buradan uçakla Manila'ya döneceğiz. Coron'un içi bu kadar. Öyle çok büyük bir köy değil zaten. Burada da gene günlük turlara katılacağız. Burada biraz daha ekonomik fiyatlar. Onu fark ettik. Örneğin ilk günkü turumuz El Nido ile kıyasladığımızda yaklaşık 1000 peso, 1500 peso daha ucuz. Hediyelik eşyalara baktığımızda da fiyatlar orada kendini belli ediyor. Burada da fiyatlar biraz daha düşük. Coron'un manzarası. Şöyle. Büyük bir haç. Gece ışıklandırıyorlar bunu. Tapyas'mış buranın adı herhalde. Ayakkabımı uzatar, çöpçü bana göster. Gözün kör olsun çöpçü, el alem bize bakar. Gözün kör olsun çöpçü, el alem bize bakar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz 100.000 basamaktan çıktık. Bu yere geldik. Bu yere geldik ve burada birçok insan var. Bakın evler bile görünüyor. Denizler görünüyor. Şu arkamda gördüğünüz havanın güzelliğini gösteriyorum ve şu güneşin. 100.000 basamaktan çıkarak bu gördüğünüz yere geldik. Çok görüyoruz burayı ama hiç buraları kimse uzaklara gelemedi. Ne mi? Kimse buraya kadar çıkamadı ki. Kimse bu 100.000 basamaktan çıkamadı. Tek benim ailem çıkabildi. Ne mi? Ne diyorsunuz? Duyamadım. Tabii ya. Buraya kimse çıkabilir mi? Tabii ki de hayır. Tek benim ailem çıkar. Görüşürüz. Bay bay. Evet bakın arkadaşlar. Bakın benim bacağım kanadı. Bakın benim bakalım ablalara. Zorla çıktığımız bu 600 basamağa bir çırpıda nasıl inilir hep beraber izleyelim. Turumuzun ikinci günündeyiz. Bu şirketten tur A'yı satın aldık. Kayangan gölünün olduğu. Şimdi gidiyoruz. Yaklaşık 15 kişiyiz herhalde. Burası limanın önü. Bütün turlar burada küçük dükkanlarda ayarlanıyor, tur şirketlerinin. Çok basit, çok kolay bir yerde. Her şey hayat burada zaten. Sabah kahvaltıyı yaptığımız yer burası. Şurası ekonomik olan bir yer. Şöyle göstereyim. Burada ne yiyebiliyoruz diyorsanız sadece haşlanmış yumurta, omlet, pilav bize uyuyor. Gerisi çok uymuyor açıkçası. Fiyatları da buranın çok uygun. Yani 4 kişinin kahvaltısı bugün 170 peso ödedik mesela. Gayet de güzel doyduk. Tur teknesine doğru ilerliyoruz şöyle. Turumuza başladık. Tur A'yı satın aldık burada. Önce Kayangan Gölü'ne gideceğiz. Bize orada gezmemiz için 1,5 saat süre vermişler. Turumuzun yarısı gene Filipinli. Çok fazla turist yok nedense. Şöyle göstereyim.
aile turist var. Kaptanımız arkada göründüğü gibi Bay Kuntakinte. Şimdiden balıkları pişirmeye başladılar arkada. Gene balık yiyeceğiz yani. Başka bir şansımız yok zaten. Koron turlarının en meşhuru olan Kayangan Gölü'ne geldik. Önce bir karşıdaki tepeliği tırmanacağız. Ondan sonra o muhteşem manzarayı biz de fotoğrafını çekeceğiz. O gölde yüzeceğiz. Filipinlere gelmemdeki birkaç tane önemli nedenden birisi de burasıdır. Kayangan Gölü. Gerçekten görmeyi çok merak ediyorum. Hello. Bayağı keskin. Poyraz Bey arkadan geliyor. Yasemin Hanım. %30'u deniz suyu, %70'i tatlı su olan Kayangan Gölü'ne hafiften görünmeye başlandı. Merdivenleri tırmandık. Meşhur pozlarımızı da çekildik. Şimdi gölün suyunda biraz rahatlama zamanı. Evet, geldik. Her yanlış yer değil, doğru yer. Evet. Atlayalım, dur. Korona gelme nedenimiz Kayangan Gölü'ne geldik, işte burası. Bu muhteşem suya atlanılmaz da ne yapılır ya? Ve nihayet Kayangan Gölü'nde ailecek yüzebiliyoruz. Çok uzun yollar geldik bunun için. Çok aktarmalar yaptık. Oh! Nihayet buradayız. Gerçekten beklediğim gibi, videolarını izlediğim gibi muhteşem, şahane bir yer. Suyun %30'u deniz suyuymuş, %70'i tatlı su. Tadı böyle sodalı gibi. Tuhaf bir tadı var. Ama çok sıcak, aşırı sıcak su. Seranur nasıl? Güzel mi su? Poyraz nasıl oğlum su? Çok mu güzel? Koron'daki ilk durağımız CYC plajıymış.
Şöyle göstereyim. Küçük bir plaj, küçük bir ada. Altı resifmiş. Şimdi biraz dalıp resiflerin görüntüsünü kaydetmek istiyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Kayangan Gölü'nden sonra Yeşil Göl'e geldik. Gene bir huzur, sessizliği. Mükemmel değil mi? Bence mükemmel. Biraz da suyun altına bakalım. Çok güzel. Koron'un merkezindeyiz. Koron'da bir gün batımını izliyorsunuz şu anda arkamda. Karnınız acıktı ve canınız temiz ve leziz bir yerde yemek yemek istiyorsa sağ tarafında görmüş olduğunuz Sirenetta Bar, restoran bu işin uzmanıymış. Sorduk, soruşturduk. Her türlü deniz ürünlerine, özellikle salataları, dünya çapındaki yemekleriyle ünlü bir yermiş. Şimdi onların tatlarına bakmak için içeri gireceğiz. Bakalım bu deneyimimiz nasıl olacak. Canlı canlı buradan seçiyorsunuz. Ne tür bir deniz ürünü yiyeceğinizi. Vay. Koron'daki 3. günümüzde sadece adaların olduğu, plajların olduğu bir turu seçtik. Güzel plajlara gideceğiz. Şu andaki olduğumuz yerde onlardan bir tanesi. Malkapuya Adası ve onun plajındayız. Size biraz etrafı gezdirmek istiyorum. Müthiş bir yer. Böyle palmiye ağaçları gene her zamanki gibi, daha doğrusu kokonat diyelim. Bembeyaz bir kum. Müthiş bir plaj. Bu turda sadece 3 tane ada götüreceklermiş. Biraz Koron'a uzak, yaklaşık 1,5 saatlik bir tekne turu sonrasında bu adaya geldik.
Böyle kenarda oturma yerleri de yapmışlar. Çok büyük bir ada değil. Bir ucundan bir ucuna yürümesi, işte beraber yürüyoruz şu anda. Herhalde 5 dakika sürecek. Gerçekten müthiş. Su durgun, bizim Selir Adası tarzında. Arda şurada bitiyor. Zehra Nur'um. Turumuzun ikinci durağında nerede miyiz? Banana Adası'ndayız. Yukarıdan bakıldığında şekil itibariyle muz şeklini andırdığı için bu ismi almış. Ne yazık ki drone'umuz olmadığı için adanın yukarıdan görüntüsünü sizle paylaşamayacağım. Ama plajın görüntüsünü bu şekilde paylaşacağım sizle. Koron'da paylaşılması gereken bilgilerden birisi de haliyle ilk önce Koron'a geldiğinizde Kayangan Gölü'nü merak edip o turu satın alıyoruz. O turu satın aldıktan sonra ikinci olarak ve üçüncü olarak gidilecek turları araştırıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de biraz Koron'a uzak olduğu için adalar turu diye tabir edeyim ben. Onu satın alıyoruz. 3 tane adaya götüreceklermiş. Bu ikinci olan ada. Hem burada yemek molası verdik. Şu gördüğünüz bungalov tarzı sedirlerin altında. Ama her zamanki gibi beyaz kum. Tur teknelerimiz böyle. Kimisi böyle büyük 20 kişilik, kimisi de 15 kişilik. Doğa harika. Ayrıca bazı adalar resort oteller var. Yaklaşık böyle 20 odalı otel gibi. Karşıda da bir tane var. Onlarda da konaklayabiliyorsunuz ama onların fiyatları biraz yüksek. Biz Koron'un merkezinde kalıyoruz. Sabah turlara yürüme mesafesinde olması açısından. Elleri görelim. Bu kadar küçük bir ada. Nereye geldik oğlum? Muz Adası'na geldik değil mi oğlum? Muz, evet. Muz Adası'nı dermiş. Deniz güzel mi oğlum? Evet. Yüzmek güzel mi? Aha. Hadi gel sen de birlikte gölgede durun. Merhaba. Oh, suyu şahane ya.
Şımarıklık had safhada. Burada bir otel varmış. 3. durağımıza geldik. Turumuzun 3. son adası Blokdos adasıymış. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda oteller de var. Burada küçük bir kayalık parçası ve yanında bir tane daha adadan böyle birbirine yürümeyerek geçebildiğiniz mesafede. Suyun rengi zaten tartışmasız. Muntazam. Hayat buradakilere çok güzel. Biz de burada birkaç saatini beraber paylaşabildiğimiz için şanslıyız. Çok mutluyuz. Diyorum ben. Bak baba gördün mü? Gördüm yüzü. Çok güzel yüzü. Ay bak ben yüzü bak. Evet. Gel bakalım. Koron'da şehir merkezinden yaklaşık 10 dakikalık uzaklıkta tricycle'la yürürseniz de aşağı yukarı yarım saatte varabileceğiniz bir uzaklıkta Lobster King. Burayı bulduk. Burası şöyle arkamda da göstereyim. Tezgah dışarıda, mangal, balık tezgahı, işte tavuk ve domuz hepsinden yapıyorlar ve burası fiyat olarak çok uygun. İşletmeyi de şöyle göstereyim. Bayağı yoğun bir yer. Tüm turistler bunu internetten takip edip bulmuşlar biz gibi. Geliyorlar. Fiyatları da çok uygun. Örneğin mesela biz gene bugün değişiklik yaptık, balık söyledik kendimize. Artık 2 haftadır her gün balık yiyoruz. Şu büyüklükteki bir balık 2 kilo 100 gram geldi. Ondan sonra 500 peso. Dördümüz yiyeceğiz mesela onu. Yanında salatası, işte pirinci, milkshake'leri hepsi içinde. Afiyet olsun bize. Çaktırmıyorum da onları çekiyorum. Ya mekan o kadar dolu ki 2 minibüste insan geldi, dışarıda tezgaha bekliyorlar. İçerinin de yoğunluğunu göstereyim. Müthiş ya. Süper iş yapıyor. Maşallah. Koron'da son günümüzde turlara katılmadık. Artık bitti yani. Turları gez deniz göre. Şimdi şehir turu için bir tane tricycle kiraladık. Tricycle'la Koron'un içini gezdirecek bize. Yaklaşık 400 peso ücretinde. İlk durağımıza bize buranın kilisesine getirdi. Kilisenin de çok güzel, şöyle manzarasına bakalım.
değişik İsa figürleri. Horon şehir turuna devam ediyoruz. Horon'un sokaklarını geziyoruz. Şimdiki durağımız bir alışveriş merkezine getirdi. Evet. Otur hadi. Bizim tarzı. Çok güzel hediyelik eşya dükkanını gezdik. Biraz alışveriş yaptık. Şehir merkezini gezmeye devam. Natural bir park varmış. Son olarak oraya götürecek bizi. Burası limandan çıkış yeri. Horon Limanı. Biz de 3 gün önce El Nido'dan geldiğimizde bu şekilde bu limandan çıkmıştık. Limandan çıkar çıkmaz zaten tricycle'lar var. Onlara otelinizi gösteriyorsunuz. Sizi otelinize kadar götürüyor. Ücreti 150 peso civarında. 100-150 peso arası uzaklığına göre. Hiçbir zorluğu yok. İnsanların doğasına bu kadar girmek ne kadar doğru bilmiyorum artık. Bakalım, girdik ama gidiyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla Horon'daki Natural Park'a geldik. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Sir, it's only 5 minutes if you want to take a picture, only 5 minutes, no fee, no entrance fee. So it's 5 minutes only. 5 minutes. Yeah, Short. yeah, Very short. very short. But if you want to stay here in 1 hour, so you can pay 200 each. Okay. Okay. So Here. yeah. Natural Park'a girdik. Giriş ücreti olarak kişi başı 200 peso alıyorlar. 5 yaşındaki çocuktan 100 peso aldılar. Oğlan 3 yaşında bizim. Ondan ücret almadılar. O freeymiş. Çok değişik ağaçlar var. Komple kökleri meydanda. Horon'da bizim gibi fazladan bir gününüz olursa eğer, turları bitirdikten sonra, görülmesi gereken yerleri gördükten sonra fazladan bir gününüz mü kaldı?
Hemen bir tricycle kiralıyorsunuz. 400 pesoya. Diyorsunuz ki bana önce bir şehir turu attırın. Şehir turu atıyorsunuz. Yaklaşık yarım saatte bitiriyor. İşte kilisesi, hastanesi, limanı, önemli yerleri size gösteriyor. Ondan sonra diyor ki natural park var. Yani doğal kaynak suyu, sıcak, bizim hamamlarımız gibi ama açık. Şöyle arkamda göstereyim. Seni diyor böyle bir yere götüreyim mi diyor. Ben de diyorum ki evet. Yalnız böyle bir yere geleceğimizi bilmediğim için mayomuzu alıp gelmedik. Dolayısıyla sadece gezeriz amaçlı gelmiştik. Ancak ayaklarımı sokabiliyorum. Şu sıcak suyun nimetinden çok faydalanamayacağız. Ama en azından gördük. Böyle bir yer varmış. Şöyle etrafı çevreleyeyim. Hemen denizin kenarında şu şekilde. Şimdi az sonra oradaki yere de çıkacağız. Çok güzel. Mutlaka bunu listenize dahil edin. Çok uzak değil. 20 dakikalık. Şehir merkezine 20 dakikalık tricycle yolculuğuyla geliyorsun. Kötü bir yol yalnız. Şehrin içinden geliyoruz. Gerçekten çok kötü bir yol. Ama çok değişik bir tecrübe. Gerçekten. Oh, sıcacık su. Müthiş. Biraz da Coron'un pazarını gezelim istedik. Şurası etlerin olduğu tezgahlar ama vallahi midem kaldırmadı geçmeye. Poyraz bekle oğlum. Çok ağır kokuyor. Öf. Sebze pazarında neler var? Muzlar var, değişik kabaklar falan var. Bizim pazarlarımıza benziyor. Poyraz. Poyraz. Elektrikler kesildi bile. Sarımsak. Kendi boylarına göre yapmışlar pazar çadırlarını. Geçemedik. Coron'da girip çıkmadığımız sokak kalmadı herhalde. Son günü Coron'un şehir merkezine ayırdık. Gerçekten güzel görüntüler elde ettik. Hemen pazar yerinin şurası. Şurası onların milli parkı. Parkın önünden tekne turları kalkıyor. Bir kısım evler suyun içinde. Gördüğünüz üzere. Coron'da
Koron'daki son günümüz. Yine tuktukla yola çıktık otelimizden. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 50 dakikalık bir yolculuğumuz var. Dün bizi şehri gezdiren yine aynı kaptanımızla anlaşmıştık. Koron'un merkezinden havaalanına 500 pesoya götürecek. Eğer vanları tercih ederseniz, yani minibüsleri, klimalı olanlarını, onlar 1500 peso ile 2000 peso arasında bir fiyat biçiyorlar. Sizin tercihiniz. Biz tuktukla gezmeyi çok sevdik. Arada bir 15 dakika atıyormuş. Olsun, tuktukla gezmek güzel. Bir daha binemeyeceğiz belki hiç. Bütün arkadaşlar. Herkes çok mutlu da. Herkes kalkmış aşağıda. Ondan sonra herkes uyanmış. Bir sabah baktığında motorlar dönüşü olmuş. Kumları boşaltmışlar. Ondan sonra yeni bir evler gelmiş. Ondan sonra size baba görüşürüz. El salla. Bütün yollar beton değil. Filipinler'deki gezimizi bugün itibariyle bitirdik. Şu anda Busuanga Havaalanı'ndayız. Burası Coron'da bir havaalanı. Buradan Manila'ya geçeceğiz. Küçük pırpırlı tabir edilen uçaklarla. Oradan da Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye, İstanbul'a akşamleyin kalkacak olan büyük uçağımıza bineceğiz inşallah. Güzel bir deneyimdi. Busuanga Havaalanı'nı da size göstereyim. Çok küçük, çok şirin bir havaalanı. Şöyle. İki tane hava yolu şirketi var. Bir tanesi Cebu Pacific, diğeri Philippine Airlines. İkisinde uçakları şimdilik zamanında kalkıyor. Bakalım bizimki de inşallah zamanında kalkar. Busuanga Havaalanı'ndan bir yarım saatlik rötarla uçağımıza geçiyoruz. Inyong basahin ang passenger briefing card na nasa inyong seat pocket. On behalf of your flight and crew head with Captain John Nicole Nicolas, safe through air traffic congestion here in Manila, and we thank you for your patience and understanding. Coron'dan gelen
Uçağımız Terminal 4'e indi. Buradan terminal değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Türk Hava Yolları'nın uçağı Terminal 1'den kalkıyor. Ücretsiz servisleri var. Onları bulup onlarla ulaşımı sağlıyoruz. İkinci seçenekte taksi tutabilirsiniz. Yaklaşık biz 15-20 dakika bekledik. Hemen zaten servis geldi. Şöyle servisin içinde göstereyim. Hiçbir zorluğu yok. Gerçekten çok basit. Birinoğlu terminale geldik. Terminalin kalabalıklığını görebilirsiniz. Maşallah var. Buraya gelirken yani aktarmalı yapacağınız uçuşu seçerken örneğin buradaki işte Manila'ya ama Katiklan'dan gelirsiniz ama işte Kalibo'dan ya da bizim gibi Koron'dan ya da Cebu'dan işte nereden geliyorsanız en az 4 saat fark bırakmanız lazım. Kalabalığı aşıp da biletinizi bastırıp valizlerinizi vermek gerçekten çok zor. O yüzden bu konuda buna dikkat edin lütfen.